Herkese merhaba. Bugün şahane bir elmalı kurabiye yapacağız. O kadar güzel oluyor ki kıyır kıyır. Mutlaka deneyin. Haydi tarife başlayalım. Ben tarifte 150 gram tereyağı kullandım ama siz daha az kullanıp malzemeleri de ona göre ayarlayabilirsiniz. Oda ısısında beklettiğim tereyağın üzerine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı da kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırıyorum. İster elinizle karıştırın, ister bir kaşık yardımıyla karıştırın. Bu da tamamen size kalmış. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra unu eklemeye başlıyorum. Ben bu tarifte 5 su bardağı un kullandım. Markadan markaya fark edeceği için ununuzu artırıp ya da azaltabilirsiniz. Bu da size yine bir not olsun. Unu yavaş yavaş ekliyorum ki hamurun kıvamını rahatça ayarlayabileyim. Söylediğim gibi toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı yumuşak olacak ve şekil verirken de ele yapışmayacak. Eğer un az gelirse şekil verirken zorlanacağımız için içerisine biraz daha un ilavesi yapabilirsiniz. Söylediğim gibi şekil verirken elimize yapışmayacak bir hamurumuz olacak. Hamurun kıvamını burada gösteriyorum. Bu aşamadan sonra da yine istediğiniz şekli veremezseniz un eklemesi yapabilirsiniz. Hamuru dinlenmesi için kenara koyuyorum. Bir 15 dakika kadar dinlenmeye aldım. Şimdi iç harcı yapmaya başlıyorum. Ben 5 adet elma kullandım. Kabuklarını soyduktan sonra rendeledim. Uygun bir tavaya alıp 1 çay bardağı şekeri ekledikten sonra pişirmeye bıraktım. Suyunu çekene kadar pişirdim. Pişme işlemi de bittikten sonra 2 çay kaşığı tarçın ve istediğim kadar da ceviz ekledim. Yani oranı tamamen size kalmış. Ne kadar yoğunlukta seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. İç de soğuduktan sonra artık şekil verme işlemine, olayın en eğlenceli bölümüne geçiyoruz. Burada yine görüyorsunuz suyunu çekti ve iç de hazır. Soğudu. Artık şekil verme işlemine başlıyoruz. Minik bizim olmazsa olmazımız. Onunla birlikte yapacağız burada da. Diğer videolarımda da söylüyorum. Kendisi bu işlere çok meraklı. Beraber bizim için de çok güzel etkinlik oluyor ve birlikte yapıyoruz. Şimdi şekil vermede istediğiniz aparatı kullanabilirsiniz. Ben size 2 farklı yöntem göstereceğim. Böyle yüzeyi tırtıklı bir aparat olabilir ya da başka şeyler kullanabilirsiniz. Ben örnek olsun diye bunu kullanıyorum. Ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük bir hamur parçası alıyorum ve yüzeye gördüğünüz gibi açıyorum. Daha sonra içini de koyup kıvırıp kenarlarından kapatıyorum ve şeklim çok güzel bir şekilde hazır. İsterseniz hamuru tamamen açıp bir kapak yardımıyla düz bir yuvarlak yaptıktan sonra da rulo şeklinde katlayabilirsiniz. Farklı şekil örnekleri mevcut. İsterseniz yine yuvarlak yapıp bıçakla kesip ortadan ay şeklinde iç koyduktan sonra ay şeklini verebilirsiniz.
Söylediğim gibi şekil verme işlemi tamamen size kalmış. İsterseniz de poğaça gibi kapatabilirsiniz. Bu kurabiyeyi yaparken istediğiniz şekli vermekte serbestsiniz. O kadar çok fazla çeşit var ki tamamen size kalmış. Mesela annem yaptığında genelde örgü şeklini veriyor. O da çok güzel oluyor. Ama ben size bu tarifimde daha pratik olan yöntemleri gösterdim. Yine başka bir çok ama çok kolay bir şekil göstereceğim. Herkesin evinde mutlaka limon sıkacağı vardır. Bunu yaparken streci kullanmayı unutmayın. Çünkü şekli çıkarırken zorlanabilirsiniz eğer kullanmazsanız. Yine hamurdan bir parça aldım ve gördüğünüz gibi bastırarak şekli veriyorum. İnce yapmaya çalışırsanız alacağınız sonuç daha güzel olur. Şekli verdikten sonra içi koyuyorum ve yine küçük bir parça alıyorum hamurdan. Üzerini kapatıyorum, kapak gibi düşünün. Kapattıktan sonra streci çekiyorum ve şeklim aşırı kolay derecede çıkıyor ve mükemmel bir şekil elde ediyorum. Zaten göreceksiniz. Yani ben şekil veremem, yapmak çok zor, acaba hamurum olmaz mı derdini hiç düşünmeyin. Gerçekten aşırı, çok kolay ve pratik yöntemlerle gördüğünüz gibi çeşitli şekiller verdik ve elmalı kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısıttığım 175 derece fırında yaklaşık 30 dakika. Dakika vermektense böyle üzeri kızarana kadar pişirmeyi tercih ediyorum. Yani siz de böyle yapabilirsiniz. Ben kızardıktan sonra fırından aldım. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine de pudra şekeri serptim ve artık yemeğe hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Mutlaka ama mutlaka bu aşırı pratik yöntemi deneyin. Eminim beğeneceksiniz. Lezzetine zaten söyleyecek söz yok ama yöntemi de deneyin. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.